Pasifik Okyanusu'nun ortasında, kıtaların binlerce kilometre uzağında gizemli bir ada yükselir. Bu ada, bugün dünyanın en izole yerleşimlerinden biri olan Paskalya Adası'dır. Yerli halkının dilindeki adıyla Rapa Nui. Bir zamanlar bu küçük kara parçası, büyük bir medeniyetin doğduğu ve çöktüğü yerdi. Ama bu hikayenin başlangıcı, denizlerin ötesinden göçlerle başlar. Yaklaşık 1200 yıl önce, Polinezya'dan yola çıkan cesur denizciler, yıldızlara bakarak okyanusta yön buldu. Küçük kanolarla haftalar süren bir yolculuğun sonunda, hiçliğin ortasında bir toprak parçası keşfettiler. Bu yer, ne büyük bir vaha ne de bereketli bir cennetti. Ama yaşamaya elverişliydi. Volkanik topraklar, birkaç tatlı su kaynağı ve bolca balık. İlk yerleşimciler burayı yurt edindiler. Bu halk, zamanla kendi kültürünü, dilini ve inanç sistemini oluşturdu. Rapa Nui halkı klanlara bölünmüş bir toplum kurdu. Her klanın bir reisi, bir soyu ve kutsal bir atası vardı. Bu atalar sadece hatırlanmakla kalmadı, onların onuruna devasa taş heykeller yontuldu. Henüz Moailerin doğuşuna çok var ama temeller işte bu dönemde atıldı. Klanlar arasındaki rekabet yavaş yavaş büyümeye başlarken ada nüfusu da artıyordu. Toplumsal düzen, tarım ve denizcilik üzerine kurulmuştu. Taro, patates ve muz yetiştiriliyor, balıkçılık yapılıyordu. Kuşlar da adanın önemli bir besin kaynağıydı. Zamanla inançlar şekillendi, ritüeller oluştu. Atalara saygı, hayatın merkezine yerleşti. Yaşayanlarla ölüler arasındaki bağ, bu kültürde çok güçlüydü. Bu da, gelecekte Moai heykellerinin neden bu kadar kutsal sayıldığını açıklayacak. Ancak her şey sakin değildi. Ada küçüktü, kaynaklar sınırlıydı ve klanlar arasında prestij savaşı zamanla belirginleşti. Kim daha büyük, kim daha görkemli atalar bırakacaktı? Bu sorunun cevabı taşlara kazanacaktı. Rapa Nui'de medeniyet yeşeriyordu. Denizlerin ortasında, dünyadan kopuk bu halk, kendi içinde güçlü ve özgün bir yaşam biçimi kurmuştu. Ama asıl büyük sıçrama, bir gün taş ocaklarının içinden yükselecekti. Moai heykelleri doğacaktı ve adanın kaderi sonsuza dek değişecekti. Pasifik'in ortasında, adanın rüzgarla savrulan tepelerinde sessiz devler dikilir. Bunlar, Rapa Nui halkının kutsal mirasıdır, Moai heykelleri. Yüzleri geçmişe dönüktür. Gözleri zamana dirençle bakar. Her biri bir atayı temsil eder. Her biri bir klanın onurunu taşır. Moai heykelleri Rapa Nui kültürünün merkezindeydi. Onlara göre bu heykeller ölmüş ataların ruhunu yeryüzünde yaşatıyordu. Heykel ne kadar büyükse atanın gücü de o kadar büyüktü. Bu yüzden her klan daha büyük ve daha görkemli heykeller dikmek için yarışa girdi. Yarış büyüdü. Heykeller büyüdü. Kimi 4 metre, kimi 10 metreyi aştı. En ağırları 80 tonu geçti. Tüm bu devasa heykeller, adanın doğusundaki Ranoraraku adlı volkanik yamaçtan çıkarıldı. Taşlar orada oyuldu. Bugün hala yarım kalmış Moailer o tepede yatıyor. Sanki birileri heykeli yontarken birden durmuş gibi. Neden durdular? Ne oldu? Bu, hala çözülememiş bir sorudur. Heykeller yalnızca oyulmadı, aynı zamanda kilometrelerce uzağa taşındı. Rapa Nui halkının ne demiri ne tekerleği vardı. Yine de bu dev taşlar, zorlu arazilerden geçirilerek kıyılara ulaştırıldı. Nasıl yapıldığı hala tartışmalı. Kimilerine göre halat ve kütüklerle yuvarlandılar. Kimilerine göre yan yana sarkaç gibi sallanarak yürütüldüler. Bilim insanları bazı yöntemleri yeniden canlandırdı. Ancak Moailerin taşınması hala tam olarak açıklanamadı. Bir başka gizem de gözlerdir. Moailer ilk bakışta boş bakar gibi görünür. Ama kazılarda bazı heykellerin göz çukurlarında beyaz mercan ve obsidyen parçaları bulundu. Bu, onların bir zamanlar gözlere sahip olduğunu gösterir. Gözler, mana denen kutsal gücün işaretiydi. Heykel bir gözle donatıldığında ruh onun içinde yaşamaya başlıyordu. Bazı Moailer, kırmızı taştan yapılmış silindir biçimli başlıklar taşır. Bunlara pukao denir
saç topuzu olduğu düşünülür. Her ayrıntı bir sembolü taşır. Her detay bir inancı temsil eder. Klanlar arası rekabet arttıkça heykel inşası da çılgınlığa dönüştü. Daha büyük taşlar, daha fazla iş gücü gerektirdi. Ağaçlar kesildi. Toprak erozyona uğradı. Ada çıplaklaştı. Kaynaklar azaldı. Yine de inşaat sürdü. Moailer dikildikçe doğa geri çekildi. Sonunda bir şey koptu. Heykeller artık dikilmiyordu. Birçoğu yarım kaldı. Bazıları taşınırken devrildi. Bazıları ise bilinçli olarak yıkıldı. Moailerin yüzüstü düşürülmesi, klanlar arası savaşın izlerini taşıyordu. Bugün Paskalya Adası'nda yüzlerce Moai vardır. Kimi dimdik ayakta, kimi toprağa gömülü, kimi devrilmiş. Her biri geçmişten kalan bir sessiz tanıktır. Onlar sadece taş değildir. Onlar bir halkın hafızasıdır. Ve hala bizi izliyorlar. Paskalya Adası'nın tarihsel yolculuğu, büyük bir yükselişin ardından yavaş ama kesin bir çöküşle devam etti. Rapa Nui halkı, yüzyıllar boyunca denizin ortasında gelişen kendi iç dünyasında yaşadı. Ancak bu dünya, kaynakların tükenmeye başlamasıyla kırılgan bir hal aldı. Moai heykelleri için ormanlardan kesilen ağaçlar, yalnızca taş taşımak için değil, aynı zamanda barınma, ısınma ve tarım için de hayatiydi. Ağaç örtüsünün yok olması, toprağın verimsizleşmesine, su döngüsünün bozulmasına ve besin zincirinin çökmesine yol açtı. Doğal kaynaklar azaldıkça toplumsal yapı da sarsılmaya başladı. Klanlar arası rekabet önce gerilime, ardından çatışmalara dönüştü. Artık kutsal heykeller değil, hayatta kalmak için verilen mücadele ön plandaydı. Yıkılan Moailer bu çatışmaların izini taşır. Bazı araştırmacılar, heykellerin düşman klanlar tarafından bilinçli olarak devrildiğini savunur. Bu dönem aynı zamanda ada halkının inanç sisteminde de değişikliklere yol açtı. Atalara adanan kültler zayıflarken yeni bir inanç ortaya çıktı. Kuş adam kültü, yani Tangata Manu. Bu inançta güç, heykellerin değil, ritüel yarışmalarla seçilen kuş adamın elindeydi. Her yıl düzenlenen törende, yarışmacılar tehlikeli kayalıkları aşarak kutsal kuşun ilk yumurtasını getirmeye çalışırdı. Kazanan, yıl boyunca kutsal lider sayılırdı. Bu yeni düzen, eski inanç sisteminin çöküşünü simgeliyordu. Moai heykelleri artık sadece sessiz tanıklardı. 1722 yılında Avrupalıların gelişi, adanın tarihini geri dönülmez şekilde değiştirdi. Hollandalı denizci Jacob Roggeveen, adaya ulaştığında karşısında büyük taş heykellerle çevrili, yorgun bir topluluk buldu. Ardından gelen İspanyol, İngiliz ve Fransız gemileriyle birlikte Rapa Nui halkı dış dünyayla ilk kez yüzleşti. Bu karşılaşmalar sadece maddi değil, aynı zamanda kültürel ve biyolojik etkiler de bıraktı. Avrupa'dan gelen hastalıklar ada nüfusunu ciddi biçimde azalttı. 19. yüzyılda yaşanan köle baskınları ise nüfusu neredeyse yok olma noktasına getirdi. Katliamlar, zorla Hristiyanlaştırma, kültürel asimilasyon ve arazi gaspı gibi süreçler Rapa Nui halkının belleğinde derin izler bıraktı. 20. yüzyıla gelindiğinde adanın büyük bölümü dış güçlerin kontrolü altındaydı. Yerlilerin kültürel hakları ve kimlikleri bastırıldı. Ancak bu karanlık dönem aynı zamanda direnişin de tohumlarını taşıyordu. Günümüzde Paskalya Adası, Şili'ye bağlı özel bir bölge olarak varlığını sürdürüyor. Ancak ada halkı, kimliklerini ve atalarının mirasını korumak için hala mücadele veriyor. Moai heykelleri, bugün turistik bir simge olsa da, Rapa Nui halkı için çok daha fazlası. Onlar, geçmişin ruhunu taşıyan canlı varlıklar olarak kabul ediliyor. Her biri bir hikaye, bir soy, bir direnişin sembolü. Modern Rapa Nui, geçmişin kalıntıları üzerine yeniden inşa edilen bir kimliktir. Geleneksel danslar, dil çalışmaları, kutsal alanların korunması ve kültürel festivallerle ada halkı kendi köklerine yeniden sarılmaya çalışıyor. Turizmin artışı bir yandan ekonomik destek sağlarken, diğer yandan kültürel yozlaşma riskini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle Rapa Nui halkı için en büyük mücadele
Artık sadece geçmişi hatırlamak değil, geçmişle birlikte yaşamak ve onu geleceğe taşıyabilmektir. Paskalya Adası, bugün sessiz heykellerin, rüzgarın ve denizin sesinden oluşan bir tarih müzesidir. Ama bu müze hala canlıdır. Hala konuşur, hala öğretir ve bizlere tek bir soruyu sorar. İnsan kendi yarattığı mirasa sahip çıkmazsa, sonunda o mirasın gölgesinde kaybolur mu? Bu soru Paskalya Adası'nın sessiz taşlarında hala yankılanıyor.